Evet, merhabalar. Bugün de sizinle Peugeot MP1 ve MP2'ni yan yana koyarak kıyaslamasını yapacağım. Yine ProSofi abimiz saat farkıyla bizden önce çekim yapmış. Ondan sebep PM2'yi göstermeyeceğim. Ben onun yerine yine dünyada ilk demiş kendisi, biz de öyle diyelim. PM1 ve PM2'yi yan yana size farklarını gösterip anlatıyor olacağım. PM1 125 cc, PM2 250 cc. Güç değerlerine değinmeyeceğim. Doğrudan videoyu kısa tutarak farklılıklarını size göstermek istiyorum. Önce ürünleri 360 derece gezelim. Sizlerle beraber farklarına bakalım. Evet, ilk göze çarpanlar sizin de gördüğünüz gibi ürünler aynı gibi gözükse de amortisörleri farklı. PM2'de silindir hacmi daha büyük, hızlanması daha iyi. Ona göre de frenlemesindeki şok değeri yüksek olmasından dolayı PM2'nin ön şok emici süspansiyonu çok daha iyi. Hareket mesafesi daha yüksek. Diğer gözle görülen özellik egzozlarda. PM2'nin yine silindir hacminden dolayı hem kullanmış olduğu krom materyal hem de son susturucusu çok daha şık ve daha güzel görünüyor. Katalizör farkından da bahsetmiyorum. Bakın, kocaman bir katalizörü var. Diğerinde egzozu bu şekilde. Bir diğer farklılık, motorların yine silindir hacminden kaynaklı radyatör su soğutucusu. PM2'de daha büyük bir radyatör kullanılmış. PM1'de gördüğünüz gibi daha küçük bir su soğutma radyatörü kullanılmış. Diğer en büyük fark motor bloklarından dolayı 125 cc'nin motor bloğu bu şekilde. ...250'nin de motor bloğu bu şekilde. İşte yağ filtrelerinin giriş noktaları farklı. Silindir çapları farklı ama en önemlisi alt blok farklı. Yani sadece silindir büyütülmemiş burada. Bloğu da değiştirilmiş. Buraya konulmuş akü dengeleyicisi soğutma açısından. Diğerinde de içeride bırakılmış. Lastikleri aynı, çapları aynı, metreler kullanılmış. Ama bir diğer farklılık da arka çarklarda var. Daha küçük bir çark kullanılmış 125'te. 250'de daha büyük bir çark kullanılmış. Farklılıklar şu an için arka şok emiciler aynı büyüklükte, aynı çapta, aynı ayarda görünüyor. Diğer farklılık arka basamaklarda gözle görünen sanki 250'nin daha aşağı konumlanmış. Muhtemelen bu egzozun dengesinden dolayı bu kısım daha aşağı konumlanmış. Yine çamurluk sıyırıcılar, su tutucular aynı. Fakat 250'nin jantlarında görmüş olduğunuz gibi stickerlar var. 125'te bu stickerlar yok. Her iki üründe de 3 farklı renk seçeneği var. Yine web sitesinde bunları görebilirsiniz. Ama ben ürünle ilgili hoşuma gitmeyen bazı şeyleri size söyleyeceğim. Bu Peugeot ile alakalı bir durum. Öncelikle motosiklete evet isotlar getiriyor. Distribütörlüğünü yapıyor olabilir. Ama web sitesinde ürünlerle ilgili detaylı bilgiler yok. Hep muğlak bilgiler verilmiş, net bilgiler verilmemiş. Bununla beraber kitapçığını okudum. Kitapçığında da hiçbir teknik spek verilmemiş. Bu benim gözümde Peugeot'un eksisi oldu. Bir diğer kafama takılan şey, motül yağ önerilmiş ama yağ viskosite oranı 15-50 olarak önerilmiş. Bu da benim aklıma bu motorun yani sıkıştırma oranının yüksek olmasından dolayı yağ eksiltebilme riskini aklıma getiriyor. Bundan dolayı da 15-50 yağ önerilmesi benim biraz kafamı karıştırdı. Yani evet, birçok motorda 15-50 de tavsiye edilebiliyor ama bunu kullanabilmek için gerekli şartların olması gerekiyor. Yani aşırı sıcak ve sıkıştırma oranı yüksek olarak pist gibi ortamlarda sürekli top speed görerek kullanabileceğimiz doğrultularda evet yağ kalınlaştırabiliyoruz ama standart bir şekilde doğrudan 15-50 yağ konulması beni biraz düşündürdü. Ekranları çok ufak geldi. Pozisyon olarak da doğrudan güneş ışığı alabilecek pozisyonda.
aynalarını çok beğenemedim. Ayna görüş açısı çok ufak. Ayarlanabilir fren maneti konulmuş, her ikisinde de var. Şu an için akülere takılı değil, çalıştıramıyoruz. Ama YouTube'da birçok video var bununla ilgili. Hem top speed denemeleri hem sesiyle alakalı. Şase yapıları aynı. Sadece bunda, bu kısmında bir bağlantı soket yeri var. Diğer üründe bağlantı soket kısmı görünmüyor. Yine gördüğünüz gibi blok farklarından buradan Peugeot 250 yazarken su pompası daha farklıyken diğerinde de sadece Peugeot yazısı ve motor bloğu bu şekilde. Yani 155.000 lira gibi şu an Eylül'ün sonundayız. Peugeot MP1'in fiyatı 219.000 lira gibi de MP2'nin satış fiyatı var. Aradaki farka değer mi diyecek olursanız karar sizin. Ama bu motor alınacaksa şayet 250'si alınmalı diye düşünüyorum. Yani 125'i ne kadar tat verir bilmiyorum. Yani bir ehliyetin olması evet belki 125'i cazip kılabilir. Ama bu motor, bu tarzda bir motosiklet alıp da yolda bir başkalarının da sizi üzmesi hoş olmaz diye düşünüyorum. Bundan dolayı bu tarzda bir motor en azından birçok kişinin gerisinde kalmamak adına 250 alınsa daha mantıklı geliyor bana. Koltuk ergonomi olarak güzel. Depo kısmı çok şişirilmiş geldi bana. Yani bu şişirme sizi rüzgar olarak dizlerinize gelecek rüzgarı herhangi bir etkisi yok. Koltuk biraz kaydırmaz olması güzel. Arçla beraber oturuş pozisyonu kabul edilebilir. Ama teker üstündeki şu çamurluk sıyırıcıyı çok ufak bırakmışlar. Yani ne kadar etki eder onu bilemiyorum ama çok ufak geldi bana. Diğerinde de bakın arada şöyle bir mesafe var. Tekerle çamurluk sıyırıcı arasında bu mesafe var. Çünkü aks mesafesi biraz daha uzun. Bunda biraz daha yakın olduğu için de bu şekilde yakında. Bu arada sevindiğim bir şey oldu. Bu bayiye motorları incelemek için geldiğimde dokümanlarına bakıp kitapçıklarımı okuduğum esnada bir abimiz geldi. Ben dedi seni nereden tanıyorum dedi. Deli Mine mi dedi. Hayır abi Deli Emin dedim. Dedi ben seni tanıyorum, takip ediyorum, izliyorum dedi. Hatta dün de bir videona yorum yazdım dedi. Bu motor için ne diyorsun dedi. Abicim dedim inceleyeyim. Sana dedim detaylı bilgilerini vereceğim. Mikrofonu veriyorum. Ne kadar abi bunlar? Evet. Mavi olan 155.000 lira. Evet. 125 cc. 125 cc. Siyah olan da 219.000 lira. 250 cc. 250 olan. Evet. 250 olan. Şu an yakalandın abi. Evet. Nasıl görünüyor bunlar? Muhteşem kardeşim. Alacağım yarın direkt. Bunu verelim. Ondan bir tane alalım. Biz aldık mesajı abi. Hadi Allah'a emanet. Evet. Takipçimize soralım. Evet. Motor bende CBF 150 var. 2009 model. Daha 26 binde. Bende hiç sıkıntı yok ama benim oğlan bir tane istiyor. Gördüğünüz gibi. Çok beğendi bunu. Hatta dibi düştü gibi. İlla alalım falan diyor ama bir sıkıntı ehliyeti yok işte onu düşünüyoruz nasıl yapacağız diye. Tabii kardeşimizin tavsiyelerine bakacağız en son. Son karar da oturacağız. Kardeşimize soracağız. Nedir ne yapalım bir bilen üstad olarak ona göre son kararı öyle vereceğiz. Şimdi şu an henüz karar vermiş değiliz. Hani olan çok beğenmiş ama bana soruyor ne yapalım diye. Ben de diyorum iyi güzel ama en son üstadla bir değerlendirme yapalım. Artık değerlendirmesine göre bu veya bir başkası. Ona göre değerlendirelim. Abicim öncelikle hakkınızda hayırlısı olsun. Yani bu motor ya da diğer motor hiç önemli değil. Niyetinizde bir motor almak varsa hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Şimdiden kazasız, belasız, cezasız binsin diyelim. Tabii son söz yine kardeşimizin olacak ama şöyle bir motora baktığımız zaman fiyatını hak eder nitelikte mi abi? Yani bu motorlar bu fiyatı... Yok gerçekten bakın bunda senin tespitine inanın yağ filtresi var. Çoğu motorda yağ filtresi yok. Var da yüksek CC'lerde var. Yani yağ filtresinin olması çok büyük bir etken. Artı arkada ABS var, önde ABS var. Benim ilk izlenim. Ya bunda da çok büyük artı bir motosiklette. Tabii diğer şeyler de değerlendirilebilir tabii. Hesap tablosuna konur diğer özellikler. Abi bizi nasıl buldun peki? Geldin burada direkt tanıdın bizi. Kanalımızı nasıl buluyorsun? İçerikleri nasıl buluyorsun? Ben aslında motor bakmaya geldik. Siz orada oturuyordunuz.
Tabii yüzünüzü görmedim ama görmediğim halde acaba dedim bu kardeşimiz mi dedim. Sonra kafayı kaldırınca ha tamam dedim. Öyle şey yaptık. Karşılaşmamız öyle oldu. İçerikler nasıl abi? Anlatım, sadelik. İçerikler ilk videon denk geldi. O video çok muhteşemdi, bir scooter varyatör bakımdı. Yani çok profesyonel ötesi bir bakım yapmıştın. Onu izler izleme ben sana abonelik tuşuna bastım. Teşekkür ederim abi. Yani senin gibi olan diğer abonelere de teşekkür ederim. Hani yani, abone olmayanlara yine teşekkür ederim. İzliyorlar. Hani o videoyu izledikten sonra neyin nasıl yapıldığını veya nasıl yapılması gerektiğini bir bilen kişi olduğu için insan ister istemez o abonelik tuşuna basıyor yani. Yoksa bir sürü kanal var. Çocuk kanalı var, şu var, bu var ama boş içerik. Yani sana bir şey vermiyor. Ha, gittim, gezdim, gördüm, geldim ama içi nedir, dışı nedir? Parça kalitesi nedir? Parça bozması nedir? Parçayı nerede nasıl yaparsın? Esas bu lazım. Yani aldın motoru, bir sene sonra haydi orası gitti, burası gitti. Ne yapacaksın? Kabak gibi kaldın ortada. Bunları bilmek önemli. Çok doğru söylüyorsun abi. Yani biz doğru bildiğimizi yapalım. Evet. Doğruları söyleyelim. Yapılması gerekenleri yapalım. Gerisi artık izleyicilerin kararı olsun. Yani çoğu kişi kozmetiğe bakıyor. Kozmetik sıfır. Hiçbir şey değil. Kozmetik sana hiçbir şey vermez. Önemli olan teknik bilgi. Mesela abi ben söylemesem sen bu sadece amortisördeki farklılıkların renkten ibaret olup olmadığını, hani içerisindeki şeyi, su soğutma radyatörleri, egzoz farklılığı, blok üzerindeki farklılıklar. Hiç onları şey yapmadım. Ben üstünkörü baktım. Onlar hiç dikkatimi çekmedi. Tabii sen vurgulayınca hani şurada buradaymış diye. Benim burada dikkatimi çeken bir şey oldu abi. Mesela satıcılar, burayı tenzih ederek söylüyorum. Diyor ki abi aynısı, her şey aynı. Sadece motor bloğu değişik. Yani biri 125 cc, diğeri 250 cc diyor ama bugün bunun bu şekilde olmadığını gördük. Ağırlıkları bile farklı abi. Tabii illaki vardır. İllaki vardır. Çünkü fren mesafesi o 250 cc'ye göre şeyi koymuş, diski koymuş. Mesela birinde belki çift kaliperdir, birinde tek kaliperdir. Yani bunlar illaki vardır. Yani motor biri 250, biri 125 diye yani bütün özellikler aynı olacak mümkün değil yani. Bunu bilmeyenlere tamam. Bilmeyenlere tamam abi böyleymiş der ama bir bilen bir üstad baktığı zaman illaki fark eder yani. Fark etmek önemli. Doğru diyorsun abi. Üstad dediğin için ayrıca teşekkür ederim. Henüz üstad olamadık ama elimizden geldiğince yapmaya, göstermeye, anlatmaya çalışıyoruz. Kanalımda motorlarla ilgili birçok video var. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu izlediğiniz için de size teşekkür ederim.